Şu anda topun ağzında bulunduğum nokta neresi? Tırsat Kalesi. Görmüş olduğunuz tünellerin içinde. Ama bu da eğik Çan Kulesi'ymiş. Evet sevgili dostlar, bugün nereye geldik? Bugün 2020 yılında Avrupa'nın kültür başkenti seçilmiş Rijeka şehrine geldik. Bugün sizlere bu güzel Hırvatistan şehrinin gezilebilecek ve görülebilecek yerlerini gösterip kısa bir video çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Rijeka, Hırvatistan'ın en büyük liman şehri ve en çok turist alan ikinci şehri diyebiliriz. Zagreb bir numarada. Fakat Hırvatistan'a genelde turistler sahil kesimindeki deniz ve sahil güzelliği için gelmekte. Şu anda içinde bulunduğumuz cadde Korzo Caddesi. Burası Rijeka'nın en hareketli caddesi. Aynı zamanda en turistik noktası diyebiliriz. Bizim biraz İstanbul'un İstiklali gibi. Fakat bugünün pazar olması sebebiyle sokaklar oldukça boş çünkü mağazaların çoğu kapalı. En arka tarafındaki cadde ise liman tarafına bakan cadde. O da hemen bu caddenin paralel caddesi oluyor. Hemen arka tarafında. Şu anda önünde bulunmuş olduğum tünel 2. Dünya Savaşı'nda İtalyanların Alman hava saldırılarından korunmak için inşa etmiş oldukları tünel. Ve şu anda bir turistik nokta olarak kullanılıyor. İçeriye giriş 2 euro. Burası aynı zamanda çok merkezi bir caddede yer alıyor. Buradan girerek, bu tünelden giriş yaparak yine başka bir merkez, Korzo Caddesi'ne çok yakın bir yerden çıkabiliyorsunuz. Şimdi bu tüneli sizlere gösteriyorum. Görmüş olduğunuz tünellerin içinde biraz önce bahsettiğim gibi 2. Dünya Savaşı zamanında İtalyanlar burada Almanların hava saldırısından korunmak için saklanmışlar ve şu anda da inanılmaz derecede otantik bir atmosfer var içeride ve pazar olması sebebiyle şu an muhtemelen ya da öyle umuyorum bizden başka kimse yok. Da Assumption Kilisesi. Bu kilise 15. yüzyıldan kalmaymış. O kadar eskiymiş. Yanındaki Çan Kulesi de bu Çan Kulesi'nin özelliği aslında biraz eğik olmasıymış ama şöyle baktığımız zaman çok eğiklik görünmüyor. Yani gözle görülemiyormuş bir eğiklik ama bu da eğik Çan Kulesi'ymiş. Evet arkadaşlar, şimdi Tırsat Kalesi'ne geldik. Burası Rijeka'nın en meşhur turistik noktalarından bir başkası. Fakat ben bir bilgi vermek istedim. Özellikle böyle bizim gibi Avrupa'da araba kiralamışsanız, Avrupa'da biliyorsunuz ki park yerleri çok sıkıntılı. Dolayısıyla en çok sıkıntıyı park yerleriyle yaşıyorsunuz ve bilmediğiniz bir ülke olduğu için yolda işte ceza yeme ihtimalimiz biz Türklerin daha çok, çünkü biz biraz daha arabayı hızlı kullanıyoruz. Bir de kurallar bizde hak getire. O yüzden hiçbir şekilde sponsorluk falan olmayarak, zaten bana sponsor olacaksa bu uygulama çoktan işi aşmışız demektir. Vaze uygulamasıyla, yani Google haritaları ve normal navigasyon Apple'ın haritalarını kullanmaktansa Vaze uygulamasını kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü hem yoldaki radarları gösteriyor hem de bu sayede mesela bir turistik noktayı seçtiğiniz zaman sizi en yakın park yerini gösterip sizin oraya gitmenizi sağlıyor. Yani araçları da nereye park edebileceğinizi de gösteriyor. O açıdan bunu da eklemek istedim. Çok önemli bir uygulama diye düşünüyorum.
Şu anda topun ağzında bulunduğum nokta neresi? Tırsat Kalesi. Bu kale Romalılar dönemine kadar dayanıyor. Yine önceki videolarda bahsetmiş olduğum en son Frankopon ailesi, Hırvatistan'da etkili olan bir aile demiştik. Bu aile burayı 12. yüzyılda tekrar onarıyor ve Osmanlılara karşı, yani ecdat gene buraya gelmiş, Osmanlılara karşı ve Venediklere karşı bir savunma amacıyla kullanılıyor. Şehre çok hakim bir noktada ve bugün ise turizm amacıyla kullanılıyor. Karşınızda Tırsat Kalesi. Evet arkadaşlar, böylelikle Rijeka gezisini sonlandırmış oluyoruz. Aslında bana soracak olursanız Rijeka'da çok fazla görülebilecek bir şey yok. Daha doğrusu Hırvatistan'daki adaları görünce buralardaki doğal güzellikler çok dikkatimi cezbetmedi benim. O yüzden eğer buralara gelirseniz Rijeka'yı es geçebilirsiniz. Rijeka'yı es geçip asıl güzellikler olan adalara, hatta daha da aşağı inebilirseniz, öyle tahmin ediyorum ki Dalmaçya bölgesi. Eğer bu adalar bile öyleyse Dalmaçya bölgeleri çok daha güzeldir diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Ve lütfen kanala abone değilseniz kanala abone olup en azından destek olabilirsiniz. Görüşürüz.